Selam canlar, ben Age of Tactics. Sarsılmaz çaba ile taktik ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün oyuna yeni bir şeyler geldi. Ne geldi? Biraz böyle heyecanlı başlayalım. Yeni yüzükler geldi diyelim abi. Yüzüklerden devam edelim. Şimdi bize 4 tane yeni sarı yüzüğümüz geldi. Bir hızlıca değerlendirelim. Daha sonra oyuna yeni bir şey daha geldi. Böyle ufak bir şey değil. Bayağı hep beraber beklediğimiz bir şey. Bizi bir dertten kurtaracak bir şey geldi. Ona da beraber bakalım. Şimdi yeni serverlarda olan arkadaşlar buradaki bazı yüzüklere hakim olmayabilir. Ben oyuna yeni gelen yüzükleri bir göstereyim. Era dahilinde olmayan sunucularda oynayan arkadaşlara eski yeni yüzükleri daha sonra açıklarım ve onları inceleriz. Şimdi şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi yıkıcı zalim diye bir yüzük geldi. Hemen şöyle bir detaylarına bakıyorum. Şimdi şöyle maksimum kademe etkileri mi diyelim? Yok böyle demeyelim. Direkt şurada bir kahraman üzerinde deniyormuşçasına bakalım ki her seviyeyi kontrol edebilelim. Yıkıcı zalimi buluyorum şurada. Aynen. Öncelikle yüzüğün birinci seviyesindeki niteliklerine baktığımızda beceri hasarı, öfke yenileme hızı ve birlik canı verdiğini görüyoruz abi. Şöyle bir seviyedeki haline bakalım. Daha sonra 20 seviye ve yapılabilecek 40 seviyedeki haline falan bakabiliriz. Hem ortalama oyuncu için bir seviyeye bakalım hem de Kraken Balina için bir seviyeyi kontrol edelim diyorum ben. Arkadaşlar diyor ki düşman birliğine strateji hasarı verir. Hasar oranı yüzdesi strateji bonusuna bağlı olarak gelişiyor ve düşman birliğinin senin kumandan becerilerinden aldığı hasarı %1.14 arttırır. En fazla 3 kez birikebilir diyor. Buradaki yüzde çok önemli çünkü 3 kez birikebiliyor. Buna aslında şeyden bakmak lazım. Seviyelerden bakmak lazım. O kısımda inceleriz. Sonra da diyor ki savaşa girdikten sonraki ilk 30 saniye boyunca kumandan becerisi hasarını %5.70 arttırır. 30 saniye sonra yani ilk 30 saniyeden sonra savaş bitene kadar birliğin aldığı hasarı 2,85 arttırır diyor. Her 60 saniyede en fazla bir kez tetiklenir. Şimdi burada verdiğimiz hasarı arttırıyor. Bir yandan da bize hasar veren bir yüzük var. Biraz garibime gitti. Ya hasar almamız biraz garibime gitti. Gerçekten de yani burada bahsettiği gibi yüksek riskli bir yüzükten bahsediyoruz. Çünkü fight'ın uzamaması lazım. Hemen indirmemiz lazım. Yani aslında bize diyor ki kardeşim sen hızlı bir şekilde rakibi eriten bir birlik yap. Hiç 30 saniyeden sonrasına kalma. 30 saniyeden sonrası senin için riskli. Yani mesela bazı becerilerde ya da özel etkilerde falan şey görüyordunuz ya. İlk 18 saniyede hasarımız işte %50 artar, %10 artar gibi etkiler görüyordunuz ya. Onlar bu yüzükle beraber iyi çalışabilir. Bir yandan da strateji hasarı verdiğine göre bu böyle Ramses birliğinde ya da Napolyon'da falan kullanılabilir. Ha bakın burada bir de şöyle bir ayrıntı var. Etkinleştirme ihtimali %25. Bu %25 şöyle tetikleniyorsa biraz karlı çıkabilirsin ama gerçekten yüksek riskli bir olay olur. Şimdi benim hasarımı mesela arttırdı. İşte kaçıncı seviye için diyelim. 20 seviye için bakıyorum. Benim kumandanımın hasarını 2.36 arttırdı. En fazla da 3 kez birikti. Ne kadar sürede biriktiği yazmıyor. Aynen 3 kez birikti. 3 kez de biriktiğinde bu sana ediyor %7.8 mi? Aynen 7.08 kadar bir kumandanın hasarını arttırmış oluyor ama %25 ihtimalle. Bu arada hem strateji hasarımı arttırıyor hem de kumandanımın ayrıyeten hasarını arttırıyor. Yani strateji hasarımı da yine %25 ihtimalle arttıracak. Kumandanımın hasarında %7 kumandan desek %25 de böyle genel bir ortalama çıkarmaya çalışsak %1.7 net arttıracak. Yani şansa bağlı tabii ki ama %1.7 kadarını %7'nin %25'ini almaya çalışıyorum. 1.7, 1.8 kadarını net arttıracak diyebiliriz abi. Aşağı indiğinde ise şimdi bu %25 muhabbeti şurada işimize yarayabilir. Bir yandan da hiç işimize yaramayabilir. Diyor ki savaşa girdikten sonraki ilk 30 saniye boyunca kumandan beceri hasarını %11 ya %12 diyelim yuvarlayalım. %12 arttırır diyor. Şimdi bu %25 bir ihtimalle 30 saniyede hiç gerçekleşmedi diyelim. Daha sonra 30 saniyenin sonrasında ben o yüklü hasarı veremedim ve artık 30 saniyenin ardına kaldım. Benim aldığım hasarı arttırırken birkaç kez peş peşe çalıştı. Yani bu bayağı şansa bağlı. Gerçekten riskli bir yüzük abi. Şöyle son seviye etkilerini de bir incelemek istiyorum. Şuradan bakabiliriz. %6 diyor kumandanın hasarını. 3 kez biriktiğinde %18'e çıkacak.
Kumandan becerisinin hasarını yine %30 arttıracak ve aldığımız hasarı da %15 arttıracak savaş bitene kadar ilk 30 saniyeden sonra. Ya direkt beni böyle hiç uğraştırmayıp şey deseydin ya kumandan becerisinin hasarını %15 arttırır deseydin ben hiç uğraşmasaydım ya bunlarla. Ya illa buradaki riski oluşturacaksın yani. Yüzüğün beceri türü ise aktif beceri türüne sahip bir yüzük arkadaşlar. Bir sonraki yüzüğe bakıyorum hemen burada. Dönen fırtınayı görüyoruz abi. Dönen fırtınayı incelediğimde bu sefer etkinleştirme ihtimalini %100 olarak görüyorum. Şimdi şu niteliklere bir bakalım. Birlik alınan hasar azaltması var. Savunması var. Canı var. Yani şu üçlüye baktığımda ben burada kılıç ya da mızrak birliğine oturtabiliyorum. Sadece buradan bakıyorum. Aşağıyı okumadım daha. Şimdi şöyle bir aşağıya baktığımızda savaşa girerken düşman birliğinin verdiği kritik vuruş hasarını 18 saniye boyunca %5.7 azaltır. Tamam. Anti-Lubu yüzüğü sanırım. Her 60 saniyede en fazla bir kez tetiklenir demiş. Yani 60 saniyede sadece bir kez tetiklenebiliyor ve 18 saniye boyunca azaltıyor. Kalan 42 saniye boyunca yalnızız biz. Herhangi bir yani kritik vuruş yiyebiliriz o anda. Bundan sonra her 3 saniyede sanırım kritik vuruş hasarı azaltmadan sonra her 3 saniyede birliğin aldığı hasarı yine azaltıyor ve birliğindeki tüm kahramanların strateji hasarını 0.38 arttırıyor bonusa bağlı olarak. Etki savaş sonuna kadar sürer. En fazla 6 kez birikir. Şurada her 3 saniyede birliğin aldığı hasarı 0.76 azaltır diyor. Bir dakika biz buna 20 seviyede bakalım şöyle. Herkesin kullanabileceği. Orayı okuduk zaten. En azından ortalama bir değerlendirme yapabilelim yani. Kritik vuruş hasarını %11 azaltıyor. Tamam ciddi güzel de bir azaltma bu arada. Bundan sonra her 3 saniyede bir şey demiştik 6 kez birikir demiştik. Yani 3 saniye 3 saniye 3 saniye peş peşe bize 18 saniyede burada bir birikim sağlayacak. 6 kez biriktirecek. 6 çarpı 1.5 yaptığında 9 10 %10 birliğin aldığı hasarı azaltacak diyebiliriz biriktiği noktada 18 saniyeden sonra. Yani bir kritik vuruş hasarını azalttıktan sonraki 18 saniyede de maksimum %10'a kadar hasar azaltma sağlayabilir. Ve diyor ki aynı sırada birliğindeki tüm kahramanların strateji hasarında 0.79 arttırır. Bu da 6 kez birikeceği için bunu da 6 ile çarptığımda %80'i kadar %4.8 4 aynen 4.8 sanırım. Tüm kahramanların strateji hasarında %4.8 arttırıyormuş bu yüzük ve %100 etkiyle çalışıyor. Valla garibime gitti. Biraz arada muallakta kalan bir yüzük gibi. Becerinin ismine de savaş metaneti demişler ve pasif bir beceri türüne sahip abi. Şu maksimum etkilerde ise 30 saniye boyunca %30 azaltıyor. Ciddi bir miktarda azaltma ve arttırma sağlıyor abi. Bir diğer yüzüğü seriden kontrol edelim. Şurada görüyorum dağın zirvesi. Burada da zincir ağı diye bir beceri görüyoruz. Güzel bir logo, güzel bir görsel olmuş. Ben beğendim açıkçası. Şuradan hemen okuyalım bir seviyedeki halini. Bu kahramanın yani takan kahramanın ve kumandanın sıra tabanlı beceri hasarını 5.7 arttırıyormuş. Sıra tabanlılara yüzük gelmiş. Bu kahraman sıra tabanlı imza becerilerini tetiklediğinde kumandanının bir sonraki sıra tabanlı imza becerisinin hasarı %2.85 artar ve kudret bonusuna bağlı kalarak. Pasif bir beceri türü var. Etkinleştirme ihtimali %100 ve kumandan hasarını arttıran bir niteliği, birliğin saldırısını ve savunmasını arttıran niteliklere sahip abi. Ya bu biraz muallakta bir yüzük olmuş. Zaten takılabilecek çok da kahraman yok. Aşağıda da görüyorsunuz. Otto, Octavian yani Maraşeller bununla ne yapacak bilmiyorum. Sıra tabanlı oynayan sayısı da az ama belki sıra tabanlı kahramanların önünü açmak için de böyle bir yüzük getirmiş olabilirler. Ya da yani bunun gibi hiç kullanılmayan yüzükler de mevcut. Onlardan biri haline de gelebilir. Biz yine de şöyle 20 seviyesine bakalım. İlla ki oynayan arkadaşlar vardır. Her iki kahramanın da beceri hasarını %12 yaklaşık %12 arttırıyor ve bu kahraman sıra tabanlı imza becerisi tetiklediğinde de kumandanın bir sonraki sıra tabanlı imza becerisinin hasarını yaklaşık %6 kadar arttırabiliyor. %100 ihtimalle herhangi bir saniye beklemeden bunu yapabiliyor abi. Son yüzüğümüz ise Şafak Lütfu. Ben yüzükler yayınlandığında daha oyuna gelmediğinde en çok bu yüzüğün detaylarını, yüzdelerini merak ediyordum. Şimdi birlikte inceleyelim. Kumandan hasarını arttıran, birlik savunmasını ve canını arttıran
nitelikleri var. Şu nitelikler beklediğim bir bütünlük olmuş abi. Etkinleştirme ihtimali %100 ve burada da deneyimli mızraklılar diyor. Direkt al beni mızraklılarda kullan gibi söylüyor. Şu işareti sanıyorum ki Jenny Dark'ta mı görmüştük ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Böyle bir işaret hatırlıyorum ama. Biz şöyle detaylarına girelim. Yine hedef birliklerimiz, yani birliğimizi hedefleyen bir yüzük. Beceri türü ise pasifmiş. Normal saldırıdan isabet aldığında %50 ihtimalle, burada ihtimal geldi, birliğindeki en yüksek kudrete sahip iki kahramanın kudretini ve zırhını 0.38 arttırır, arındırılamaz. En fazla 18 kez birikebilir, saniyede en fazla bir birikim yapabilir. Normal saldırılarından isabet aldığında %50 ihtimalle diyor. Burası biraz sorunmuş aslında. Tamamen biriktiğinde, yani 18 kez biriktiğinde, yani fight'ın sonuna doğru diyor. Birliğindeki tüm kahramanların pasif beceri hasarı ise 7.60 artar diyor. Ben bunun maksimumunu merak ediyorum ama daha önce ilk 20 seviyeyi merak ediyorum. Çünkü böyle 20'ye getirmek hepimiz için kolay gibi geliyor bana. Şuradan bakalım. Normal saldırıdan isabet aldığında %50 ihtimal aynı. En yüksek kudrete sahip kahramanı ve zırhını 0.78 arttırır. En fazla 18 kez birikebildiği için burada 0.78 görüyoruz abi. Böyle bir oran yaptığınızda %80 desek, 4,5 gelse, bir de 100 gelecek, %22,5-23 kadar bir zırh ve kudret artımı bence gayet iyi bir miktar. Ama yani bu birikme süresi ne kadar olacak? O biraz muallakta. Tamamen biriktiğinde birliğindeki tüm kahramanların pasif beceri hasarı da %15 artacakmış. Yani birliğinde çift saldırı kahramanı olanlar mızraklıda bunu alabilir, kullanabilir ama bu bir karşılaştırma sonucu söylediğim bir cümle değil. Yani kullanılabileceği alanı söylemeye çalışıyorum. Çok ciddi bir yorum olur şu an bunu alıp kullanabilirsiniz diyebilmek. %100 ihtimalle çalışıyormuş yüzük. Bir de şeye bakmak istiyorum. Şurada nereye kadar çıkıyor 20 seviyede ona bakmak istiyorum. 4.8, 9.6, 2.4'müş. Şöyle bir son seviye maksimum halinde görelim abi. Zırhını 2 arttırır, yani 36 arttırıyormuş kudreti de zırhı da 18 kez birikebildiği için. Ve tamamen biriktiğinde pasif beceri hasarını %40 arttırıyormuş iki tane kahraman. Yani iki kahraman hasar verdiğini düşünerek böyle söylüyorum. Ciddi bir miktar ki zaten 50'ye getirmek de bir o kadar zor abi. Şimdi geldik abi yüzük sıfırlama noktasına. Ben şöyle bir açayım. Bakın burada sonunda böyle aylardır, haftalardır, yani yıl oldu istiyoruz. Bize yüzük sıfırlama getirin dedik ve artık geldi abi, bildiğin karşımızda. Bu sefer dövmemen gerekiyor kardeşim. Bu sefer atman, yakman gerekiyor. Şöyle bir tıklayalım. Tabii ki de burada sıfırlayacağımız yüzük, ya benim bir tane daha sıfırlamam gereken yüzük var. Ama ben şaşaldan artık kurtulmak istiyorum. Abi ben birinci sezonda aldım bu yüzüğü. Birinci sezonda hatta 20 yaptım yanlış hatırlamıyorsam. Belki ikinci sezonda. Mulan için aldım. Hala Mulan'ın üzerinde duruyor ve Mulan'ı hiç kullanmadım diyebilirim. Yani külliyen zarar. Bakın gördüğünüz gibi 505 tane kaliteli altın demek bu. Birazdan bunlarla neler yapacağımı düşünemezsiniz. Şimdi burayı sıfırlamadan önce şuradaki notu bir okumak istiyorum size. Ha, şu an siz yazıyı göremiyorsunuz. Ben soldayım. Ben şöyle yapsam okursunuz galiba. Bir dakika. Şöyle mi yapmam gerekiyor? Şuradan şöyle çektiğimde aynen şu an okuyabiliyor olmanız lazım. Beraber bir okuyalım. Etkinlik süresi boyunca oyuncunun bir kez mühür yüzüğü sıfırlama hakkı vardır. Şimdi bazılarında 2, bazılarında 3 olduğu söyleniyor. Ki ben böyle görseller de gördüm. Ben bu noktada şunu düşünüyorum. Sanırım daha fazla yüzüğe sahip insanlar için 2 hak ya da 3 hak tanınmış olabilir diyorum. Bu sadece bir yorum, böyle net bir bilgi değil abi. 2. Oyuncular herhangi bir kalitedeki bir mühür yüzüğünü sıfırlayabilir. Sıfırlama mühür yüzüğünü seviye 1'e getirir ve yükseltme malzemelerinin %100 kadarını iade eder demiş. Yani %100 geri alıyoruz. Bu gelmeden önce %80 gibi bir duyum almıştık sanırım. 1 demiş, yalnızca seviye 1'den yüksek seviyelerdeki mühür yüzükleri sıfırlanabilir. Tamam. 2. Mühür yüzüğünü takan kahraman konuşlandırılmış durumdaysa mühür yüzüğü sıfırlanamaz. Bu durumda birliği iç kaleye geri çağırıp tekrar dene diyor. Geç. 3. Oyuncular mağazada bulunan herhangi bir mühür yüzüğünü satabilir diyor. Yani daha önce aldığımız bir şeyi iade etme kısmından bahsediyor. Satma işlemi mühür yüzüğünü kaldırır ve kuyumcu nişanlarının
%100 kadarlık kısmını iade eder diyor. 1. Görevlerden elde edilen mühür yüzükleri satılamaz. Bu oyunun en başta verdiği 2 tane yüzükten bahsediyor sanırım. 2. Sattıktan sonra mühür yüzüğünü kuyumcunun koleksiyonundan tekrar satın alabilirsin. Tabii. 3. Satma ve sıfırlama işlemleri aynı hak sayısını paylaşır. Ha, yani diyor ki bir tane hakkın var, ya satacaksın ya sıfırlayacaksın diyor kardeşim. Bir diğer madde, sıfırlamadan sonra iade edilen kuyumcu nişanları ve yükseltme malzemeleri en kudretli vali etkinliğinde puan kazandırmaz. Her zaman böyleydi. Son madde ise etkinlik sona erdikten sonra kullanılmayan haklar devredilmez. Yani arkadaşlar diyor ki varsa sıfırla. Sıfırla kurtul diyor. Umuyorum bir kez daha gelir çünkü bana yetersiz şu anda. Bu yüzük sıfırlama için olumsuz yorumları olanlar da var. Evet, şu an sizin de garibinize gidecek ama ben ilk duyduğumda garibime gide gide onay vermek zorunda kaldım. Çünkü diyor ki mesela kişi, zat, abi ben bu zamana kadar eksiksiz ilerlemek için elimden geleni yaptım. Eksiksiz ilerledim. Benim yüzüklerimde sıfırlamam gereken yüzük yok diyor. Tamam mı? Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum. Ama diyor şimdi ben Kraken seviyesine, balina seviyesine gelmiş bir kişiyim diyor. Şimdi diğer balina, diğer Kraken hata yapmıştı. Ben o adamı dövebiliyordum diyor. Şimdi bu adama böyle bir hak tanıdınız. Benim buradan hiçbir artım yokken adam bayağı bir gelişim sağlayacak diyor. Baktığınızda, yani o noktaya baktığınızda harbiden mantıklı bir açıklama olmuş. Sürekli şey diyoruz ya, Kraken yanlısı bir şey geldi. Krakenler için geldi falan. Bu na Kraken gibi bir durumda geldi abi. Biz de şöyle artık şaşalı muhafızı sıfırlayalım abi. Ben inanın iş yerindeyken aldım bu haberi. Güncelleme geldi falan. Böyle bir sevindim ama dedim ki akşam bir kısa video oluştururum. Hep beraber birlikte sıfırlarız yani. Şurada gördüğünüz gibi bir buton var. Hemen atlamayın böyle. 2 hakkı olan varsa atlayabilir abi. Ama bir hakkınız varsa, bir hak görünüyorsa atlamayın derim. Bakın burada tıkladığınızda 4000 tane de kuyumcu nişanınızı iade ediyor. Yüzüğü de satmış oluyorsunuz. Kurtulmuş oluyorsunuz diyelim daha doğrusu. Buradan düşeceği seviyeleri falan gösteriyor. Çok da önemli değil. Ben şöyle sıfırlamayı sizlerle beraber gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Aynen efsanevi kalitesinde kardeşim. Doğru. Aynen satmayı ve silmeyi düşünüyorum kardeşim. Her şeyi de gözünü seveyim iade et diyorum ve sıfırlıyorum. 505 tane kaliteli altın ve 4000 tane de kuyumcu nişanı iade olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar tam bu noktada size bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 505 tane kaliteli altın iade etti. Bazı arkadaşlarımız %80'ini iade ettiğini söylüyor. Bana %80'ini iade etti gibi bir şey söylüyor. Ben size şöyle ufak bir ekran göstermek istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bir reklam değil. Biraz bekleyin. Tactics Age of Instagram sayfamız var ve biz buradan bazı şeylerin detaylarını paylaşmaya çalışıyoruz. Örnek veriyorum, daha önce paylaşım işte basit şeyler, beceri parşömenleri için geliştirme ihtiyaçları ya da işte teknik puanların gereksinimleri, bunları tek tek böyle bakıp oluşturduğum veriler. İşte kullanılabilir süslemeler için böyle bazı yerler oluşturduk. Şöyle kaydırarak bakabiliyorsunuz. Ya da işte yıldızların ihtiyaçları gibi birçok detay hazırladık. Tabii ki burada yüzüklerle ilgili bir kısmımız da var abi. Bakın böyle her bir yüzüğün kaç seviyede ne kadar talep ettiği ile ilgili detaylar görüyorsunuz abi. Şöyle burayı yana getirdiğinizde bakın, bir yüzüğün bir seviyeden 10 seviyeye gelmesi için gerekli miktar 140 adetmiş. Şimdi 10'dan 20'ye gelmesi için de 365 adet kaliteli altın gerekiyormuş. Yani baktığınızda totalde 140 artı 365'ten 505 adede ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten de %100 miktarını iade etti arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, kalan miktarım 0. Daha da kullanamıyorum zaten. Keşke kullanabilsek diyelim. Şimdi biz bunlarla ne yapacağız? Bildiğiniz üzere ben okçuyu tamamen bıraktım ve mızrak birliğine geçtim abi. Şurada bizim Kiros'umuz var. Musa'mızı da 5 yıldız yaptık. Roland'ımızı da artık 5 yıldız yaptık. Son videoda bu şekilde değildi ama hızlı bir şekilde 5'er yıldız yapacağımı sizlere zaten söylemiştim. Biz burada Musa'da sakin su kullanıyoruz. Cyrus'ta yıkım habercisi kullanıyoruz. Roland'da da yonca yüzüğü kullanıyoruz abi. Elimizde şu anda bu var. Bunu değiştireceğim tabii ki de. Bu yüzük sıfırlamanın gelmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Yani birazdan siz de anlayacaksınız.
Valla yeni yüzükleri hiç umursamadan tamamen kafamdakini alacağım ve geçeceğim. Pişman olmayacağım düşündüğüm bir yüzük çünkü alacağım yüzük bu birliğe. Fakat öncelikle şurada 26 seviye bir yüzüğüm vardı abi. Bunu bir 30 seviyeye çekmek istiyorum. Neden çekmek istiyorum? Bakın burada algı becerimizi 30 seviye yaptığımızda şuradaki miktara bir bakın. Tüm kahramanların normal saldırı hasarını %20 azaltır. Okey, ama pasif becerinin hasarını yaklaşık %30'da arttırıyordu. Şimdi biz bunu 30 seviyeye çektiğimizde artık %41, yaklaşık %42 kadar arttıracak tüm kahramanlarımın beceri hasarını. Yıkım habercisi yüzüğünün zaten ne seviye bir yüzük olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de bu etkiyi kaçırmak istemiyorum. Yani şu an biraz kıyacağım. Evet, doğru, bir sonraki yüzüğümü geliştirme konusunda beni biraz geriye atacak ama bunu 30 seviye yapmak istiyorum abi. Şöyle beraber yükseltelim. 1.80 daha veriyoruz. 30 seviyeyi birlikte yapmış olduk abi. Yıkım habercimiz de artık 30 seviye oldu. Güzel. Şimdi peki ben bir sonraki yüzüğü... Abi bu ne bu arada, 150 istiyor. Şimdi ben bir sonraki yüzüğümüzde ne alacağım? Kiros birliği için hangi yüzüğü düşünüyorum? Birinci yüzüğüm zaten yıkım habercisiydi. Bir diğer yüzüğüm sakin su idi. Üçüncü yüzüğüm de sarı bir yüzük olacak arkadaşlar. Ben bu arada bu birliği yaptıktan sonra sakin suyu Zoyun'dan aldım. Yani süvari birliğimden buraya aldım. Benim süvari birliğimde Lubu, Atilla ve Zoyun'dan oluşuyor abi. Lubumuzda gördüğünüz gibi 30 seviye papatya yüzüğümüz var. Atilla'da 33 seviye gece kurdu yüzüğümüz var. Ve şu an yedek bir yüzük olarak Zoyun abimize, yani Zilong abimize 20 seviyelik ayı yüzüğünü takmayı tercih ettim abi. Ay yüzüğü kötü bir yüzük değil. Evet, zırhını azaltıyor. Gerçekten birlikteki zırh miktarını çok sayıda azaltıyor. Ama bir diğer etkileri de benim hoşuma gidiyor abi. Kumandanın kudretini arttırıyor. Yani bunu kim istemez ki? Ve kumandanın kudret hasarını arttırıyor. Birlik saldırısını da arttırıyor. Kesinlikle o kısmı da bırakmıyor. Ben burada gece kurdunu 40 seviye yaptıktan sonra ayıya yüklenmeyi düşünüyorum. Mor bir yüzükle burayı halletmeyi düşünüyorum. Çünkü zaten benim süvari birliğim şimdi mavi mor mor yüzükler haline geldi. Mızrak birliğim ise 3 sarı yüzükten oluşacak. 3 sarı yüzük yapmak yani benim için zor. Ama bu düzen şu an hoşuma gidiyor abi. İyi bir birliktelik oldu. Şimdi yeni yüzüğümüzün ne olacağına bakalım. Şöyle hemen videoyu kısa tutmaya çalışacağımı söylemiştim. Büyük ihtimalle yine ben uzatıyorum. Şöyle şanslı çekiliş kısmına gelelim. Burada da 4 çekiş daha kullandıktan sonra 200 kuyumcu nişanı daha hediye alacağız. Valla 4 gün bedavaları kullanıp yapacağım bunu. Burayı genelde bırakmaya çalışıyorum. Elimde şu an az miktarda var ki her hafta 30'a tamamlamak istiyorum abi. Ben her hafta şuradaki 100 bonusu alıyorum yani. Sizler de alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi geldim yeni yüzüklerin aksine abi, ben buradan Yüce Dağı almak istiyorum. Hatta direkt alıyorum, hiç de düşünmüyorum abi. Yüce Dağı bu zamana kadar almamış olmam hata. Gidip böyle yine onun yerine de kötü bir yüzük almıştım zamanında. Şimdi geliyorum buraya. Yüce Dağı kaç seviye yapacağım çok önemli benim için. Yani 20'ye artık çıkmaz diye düşünüyorum. Ama elimizde ciddi miktarda da kuyumcu nişanı vardı. Bu arada evet, onları da hemen şöyle harcayabiliriz. Şöyle geldim, 2400 kuyumcu nişanım var. Benim bu yüzükle şimdi 4000 kuyumcu nişanlık bir yüzük satıp 1600 kuyumcu nişanlı bir yüzüğü almış oldum. Açık verdi yani, 2400 kuyumcu nişanını açık vermiş oldu. Elimde de hiç yani kalmamış. 31 tane kalmış. Şimdi bunlarla da hemen alıyorum. 97 tane kaliteli altın direkt olarak çekiyorum abi. 97 de buradan geldi. Bugün hesaba bildiğin şu an 600 tane kuyumcu nişanını sokmuş olduk. Pardon, kaliteli altını sokmuş olduk birden. Şimdi şöyle geliyorum hemen kahramanıma, Roland'a geliyorum. Evet, ben buraya yedek olarak yüzük, yine yonca yüzüğünü takmaktan yanayım. Tabii ki bundan etkili bir yüzük daha var. Var ki geldik bunu aldık yani. Şimdi bunu kaldırıyorum. Artık yeni yüzüğüm. Buraya Yüce Dağı kuşanıyorum abi. 2 yıldız yapamayacak gibiyiz. Çünkü 2 yıldızın 505 tane kaliteli altınla 20 seviye olduğunu, pardon 2 yıldız diyorum, 20 seviye olduğunu biliyoruz az önceden. Yapamayacağız ama yine gidebildiğimiz yere kadar gidelim. En azından şunu biliyoruz. Artık sadece 185 tane kaliteli altına ihtiyacım var. Yani şimdilik ben bu yüzüklerin hepsini 30 yapmayı planlıyorum. Bunu da böyle yükseltelim abi. En azından niteliklerimiz artar. Yani 10 seviyenin üstüne çıkacağım bu yüzükte de. 10 seviyeye geldik zaten. İlk beceri hasarı artışımızı, yani beceri yüzdelerinin artışını almış olduk. 14 mi 15 mi ne olacak ama
Şöyle bakıyorum 15 aynen 15'te kaldı. Yüzdelerimiz de güzel. Yani bu haliyle bile Yonca'dan iyidir diyerekten Yüce Dağ'ı da Roland'a bırakacağım arkadaşlar. Valla ne yalan söyleyeyim Okçu Birliği'nden mızrağa geçer geçmez yüzük sıfırlamanın gelmesi benim için biçilmiş kaftan oldu arkadaşlar. Dostlarım eğer videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan hemen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ben Age of Tactics her zaman da sizlerle her şeyi açıklığa kavuşturmak için burada olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere, özünüze iyi bakın ve her zaman söylediğim gibi taktikle kalın dostlarım.